Tüm zamanların en iyi filmi. Bu videomuzda tartışmalı bir konuyu ele alacağız. Bir film tüm zamanların en iyi filmi olabilir mi? Bir filmi başka filmlerden üstün kılan özellikler nelerdir? Gibi sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bu tartışma yeni değil. İnternetin hayatlarımıza girmesiyle belki çok daha etkin bir şekilde sık sık karşımıza çıkıyor. Ama bu mevzu bugünün veya yakın geçmişin mevzu değil, neredeyse 70-80 senelik bir tartışma konusu. Filmleri bir piramit gibi sıralamaya ve üst üste dizmeye ve en tepesine de Olimpos Dağı'nın zirvesindeki o en iyi, tüm zamanların en muhteşem filmini koymaya çalıştığımızda karşımıza çeşitli sorunlar çıkıyor. Bunlardan en başlıcası objektiflik, subjektiflik konusu. Hayatında hiç film izlememiş, hiçbir şekilde görsel sanatlar hakkında en küçük bir bilgisi olmayan bir insan veya dünyanın en büyük film bilimcisi, üstadı, film profesörü fark etmez. Bir filmi değerlendiren kim olursa olsun o değerlendirme subjektiftir. Bu subjektifliğe bir derece olsun objektiflik katabilmenin tek yolu ise değerlendirenlerin sayısını artırmaktır. Yani havuzu genişletip verilen oyları da kıyasladığımızda bir sıralama oluşturabiliriz. Subjektif insanların tercihlerini demokratikleştirdiğimizde evet onlara o meşhur demokrasi gömleğini giydirmiş olabiliriz. Ama sonuç tam olarak objektiftir demek hala çok zor. Karşımızda bu ünlü slop ikilemi vardır. Yani bir tarafta yüzeysel, kitleye göre hareket eden, şekilciliğe önem veren, popülist bir grup vardır. Diğer tarafta ise kibirli, elitist, çoğu zaman sadece farklı olmak için farklı olan bir grup var. Grupların üzerindeki bu baskın özellikleri iyi bir karışım haline getiremediğiniz müddetçe ortaya çıkan sonuç yine o grubun toplam subjektifliğini yansıtacak şekilde olacaktır. Bu anlattığım objektiflik, subjektiflik sorunu listeleri en çok yankı uyandıran iki merkezi değerlendirme platformu üzerinden ele alabiliriz. Bunlardan birisi IMDb, diğeri ise Sight and Sound. IMDb'yi birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur. Burada on binlerce insan filmlere birden 10'a kadar bir puan veriyor ve bu puanların toplam ortalaması sonucu da bir film belli bir puana ulaşmış oluyor. Filmlere verilen puanlar zaman içerisinde değiştiği için bu ortalama puanlar da değişiyor. Yani bu IMDb için biraz daha dinamik ve interaktif bir platform olduğunu söyleyebiliriz. Sight and Sound ise ünlü bir derginin 10 senede bir yaptığı film eleştirmenlerine artı yönetmenlere sorduğu en başarılı 10 filminiz nedir sorusuna alınan cevapların birleştirilmesinden oluşan bir sıralama sistemi. 70 yıldır yapılıyor bu ve sonuncusu 2022 yılında yayınlandı. Son yapılan oylamada ilk defa film eleştirmenleri ve yönetmenler iki ayrı havuza ayrıldı. Film eleştirmenlerinin sayısı 1600'e kadar genişletildi. Bir tarafta bu geniş havuzun oylarıyla belirlenen 250 film, diğer tarafta ise yönetmenlerin seçtikleri ilk 100 film. İki tarafta da çok ciddi sorunlar var. Bir defa IMDb'de herkese açık olması bu sistemin ister istemez suistimalleri doğuruyor. Kendi ülkelerine, kendi kültürlerine, kendi dinlerine ait daha propaganda tarzı filmler olduğu zaman insanlar mesela buna çok yüksek puan veriyor haksız bir şekilde. Özellikle Hindistan gibi nüfusun çok olduğu ülkelerde mesela bu o filmlerin puanına çok ciddi şekilde etkiliyor. Yani puanı abartılmış film çok oluyor. Bununla beraber review bombing dediğimiz bir filmi özellikle kötülemek amacıyla yapılan değerlendirmeler de çok var. Hatta bu bazen karşılıklı savaşa bile dönüşebiliyor. Bir tarafta bir filmin, bir yönetmenin büyük bir taraftar kitlesi başka bir grubun kitlesiyle çatışıp birbirine karşı sürekli mesela en düşük puanı vererek o filmi aşağı indirmeye çalışıyor. Filme verilen puanların dağıtımında mesela bir sıçrama gördüğünüz zaman diyelim ki en düşük notta veyahut da en yüksek puanda bu filmde bir problem olduğunu anlayabiliyorsunuz zaten. Bununla beraber IMDb'nin puanları yüksek olan filmlerde özellikle insanlar bu filmler iyiymiş diye izlediklerinde ister istemez gerçekten de iyiymiş gibi bir nihai değerlendirmeye de gidebiliyorlar. Veyahut da tersi bir film mesela kötü olarak yaftalandığında zaten kötüymüş sonucuyla yine o da bir olumsuz etki edebiliyor. Sight and Sound'un listesinde ise çok problem var bana göre. Girişte bahsettiğim snob kısmı buraya daha çok hitap ediyor. Popüler olan her şeye alerjik bir tepki veren çok elitist bir gruptan bahsediyoruz. Belki biraz sert bir eleştiri oldu ama tüm zamanların en iyi filmleri diye 250 filmden oluşan bir liste oluşturuyorsanız ama bu filmlerin neredeyse tamamını sıradan insanların izlemiş olma ihtimalleri çok düşükse burada bir problem olduğu gayet aşikardır. Gencinden yaşlısına çeşitli kültürel düzeylerden insanları bir örneklem oluşturup bir araya getirdiğinizde ve onlara sevdiğiniz en iyi filmleri söyler misiniz diye sorduğunuzda alacağınız cevaplar muhtemelen bu Sight and Sound'un ilk 250 filmlerinin arasında sadece küçük bir yer kaplar. Hele de böyle
Böyle Geleceğe Dönüş, Terminator, Titanic gibi çok popüler filmler bu listede neredeyse hiçbir şekilde şans bulamıyor. Bir de iki taraf için de geçerli olan bir yankı çemberi problemi var. Yankı çemberi nedir? İnsanların kendi fikirlerine uyan, kendi görüşlerini tasdikleyen görüşlerle bir arada bulunması. Bunun en iyi örneği 2022'ye kadar neredeyse listede hiç kendine yer bulamayan bir filmin bir anda en tepeye çıkması. Tamam, bunda bir takım teknolojik ilerlemelerin, streamingin yaygınlaşmasının da etkisi çok ama insanların yankı çemberi içerisinde olması, bir filmi izleyip başka film insanlara tavsiye etmeleri ve o insanların da o gelen tavsiyenin ağırlığı nedeniyle o tavsiyede bir pozitif ön yargı ile izlemeleri bu tarz yankı çemberlerinin oluşmasına ve gelişmesine yol açıyor. Bu bazı filmler için iyi olabiliyor ama bazı filmler için de çok kötü oluyor. Bu yankı çemberlerinin dışında kalan filmler, bölgeler, ülkeler, hatta kıtalar bile var. Mesela listeye baktığınızda bazı ülkelerin etkisinin çok fazla olduğunu görebiliyoruz. Buna Japonya ve Fransa çok iyi örnek. Ama bir Güney Amerika sinemasının neredeyse tamamen görmezden gelinmesi durumu var. Yani sonuç olarak bu yankı çemberi meselesi her türlü değerlendirmede bir subjektiflik sorununa yol açıyor. Filmleri değerlendirip sıralamayla alakalı ikinci temel sorun ise o filmleri oluşturan unsurlar. Bütün filmleri görsellik, hikaye, anlam ve ses olarak dörde bölebiliriz. Burada karşımıza çıkan sorun her filmin bu unsurlardan bazısında çok öne çıkması ama bazısında ise tamamen geride kalması. Kimi filmlerin müthiş bir görselliği olabiliyor ama anlatımı çok zayıf oluyor. Bazı filmlerde bu üç unsur ortalama düzeydeyken muhteşem bir müziği, bir sesi olabiliyor. Kimi filmlerin ise görselliği berbat ama anlatımı veya anlamı çok güçlü olabiliyor. Yani baktığımızda ortaya çıkan çeşitlilik filmlerin birbiriyle kıyaslanmasına ve sıralamasına engel oluyor. Belki bu sorunu şu şekilde çözebiliriz. İşte her filmi görselliğine, anlatımına, anlamına ve sesine göre örnek veriyorum. Bu değişebilir. Puanlandırma yapacağız. Her bir kategoride 100 üzerinden bir puan verip sonra da bu puanları ortalama olarak filmin toplam puanı olarak değerlendirilebilir. Veya bu verilen puanları bir havuz şeklinde birleştirip insanların mesela sadece görselliği çok ileri olan filmleri, sadece anlamı ileri olan filmleri veyahut da sadece hikayesi çok iyi kurgulanmış filmleri aramalarını sağlayabiliriz. Bildiğim kadarıyla böyle bir platform yok. Varsa altta yazabilirsiniz. Yoksa da belki birisi yapar. Bu mesela bir indirgeme düşüncesi ama bunun haricinde yine filmleri tam olarak belli objektif kriterlerin içerisine onları sığdırmak, sınıflandırmak, kategorize etmek çok zor bir mesele. Bazı filmler mesela değerlendireceğimiz bütün o kriterlere göre çok sıra dışı olabiliyor, çok çarpıcı olabiliyor. 20 sene sonra, 30 sene sonra onu değerlendirdiğimizde bambaşka bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Buradan da filmlerin değerlendirmesiyle alakalı üçüncü soruna geçiyorum. O da zamansallık. Az önce bahsettiğim gibi filmlerin kendilerinin zaman içerisindeki değerlendirmesi değişebiliyor. Neden? Çünkü zaman içerisinde insanların bireysel psikolojilerini değiştiren olaylar yaşanıyor. Toplumsal olaylar yaşanıyor. Politik olaylar yaşanıyor ve bütün bu cereyanlar dalgaları içerisinde zamanın ruhu değişiyor. İnsanların da filmlere karşı olan algılamaları, algısı çok büyük değişiklik gösterebiliyor. Bir de zamansallıkla alakalı bir diğer mesele de imkanların da değişmesi. Bundan bir 30-40 sene önce filmlerin çekimi, dağıtımı ve gösterimi tamamen analogtu. Yani film medyumu üzerinden yapılıyordu. 2000'li yıllarla beraber dijital kameraların yaygınlaşması, ucuzlaması bu film çekimini de demokratikleştirdi. Yani filmlerin üretim aşamasında bir çeşitlilik oldu, bir devrim oldu bir nevi. Kaynak medyumumuz dijital olduğu için bunun yayılması ve gösterimi de yine dijital üzerinden oluyor. Yani sinemalarda çok büyük bir değişim yaşandı ondan sonraki 10 yılda, 20 yılda. Sinemalarda gösterim dijitalleşti ve bir altın çağ yaşandı bir nevi. Yani sinema izleyen insanların sayısı bakımından. Tabii ki görsel kalite özellikle ilk 3-5 sene, 10 senede oldukça düşüktü filme göre. Sonra devreye birden internet girdi, streaming başladı. Özellikle pandemi çok büyük bir değişikliğe katalizatör oldu. Günümüze baktığımızda insanlar neredeyse çok büyük oranda evde film tüketir oldu. Biraz daha ucuz diyebileceğimiz, İngilizce'de bu trash tabir ettiğimiz filmlerin, dizilerin artmasına yol açtı. Ama diğer yandan da zaman içerisinde platformların sayısının artmasıyla, çeşitliliğinin artmasıyla, daha önce erişiminin çok zor olduğu, olsa bile kalitesinin çok düşük olduğu bu unutulmuş birçok filmin yeniden ortaya çıktığını gördük. Kıyıda köşede kalmış son kopyalarının yeniden dijitale remastered şekilde uyarlanmasıyla bu unutulmuş sanılan filmlerin hızlı bir şekilde popülerlik kazanabildiğini, yer yer işte bu yankı çemberleri sayesinde değişik ve geniş kitlelere ulaşabildiğini de gördük. Yani internet ve streaming dünyasının bu pozitif yanını da görmezlikten gelmek ona çok büyük haksızlık olur. Sonuca gelelim.
baştaki sorumuza bir cevap bulabildik mi? Bana kalırsa bir yandan bulduk, bir yandan bulamadık. Çünkü tüm zamanların en iyi filmi herkesin kendi zamanında, herkesin kendi dünyasında, herkesin kendi algısına, herkesin kendi beğenisine göre. Bu konuda benim tavsiye edebileceğim bu altyapınıza, bu eğilimlerinize, bu zevklerinize göre çeşitli yönetmenlerin filmlerine bakarak aralarından hoşunuza giden bir yönetmen olduğunda da diğer filmlerine de bakmak. Böylelikle bir yönetmende derinleşme imkanınız olur. Önce o filmleri kendi içinde kıyaslayarak, sonra da o yönetmeni başka yönetmenlerle kıyaslayarak kendinizce bir ölçü, bir değerlendirme oluşturabilirsiniz. Film izlemek zihinde bir arşiv oluşturmaktır ki bu yönüyle kitap okumaya benzetebiliriz. Zaman içerisinde filmleri, yönetmenleri keşfettikçe kafamızdaki bu arşiv gelişler ve en nihayetinde sorulan işte bu size göre en iyi 10 film nedir sorusuna kendi zamanlarımızın en iyi 10 filmini seçerek cevap verebiliriz. Ki bunu da ne kadar yapmak zorundayız? Yapmamıza bir anlam var mı? O da ayrı bir konu. Benim tavsiyem bu listelerden sağlıklı ve dengeli bir karışım oluşturarak filmleri izlememiz konusunda rehber olarak kullanmak ve bu sayede zamanla kendi tercihlerimizi keşfedebilmek. Bunu yaparken de elbette eleştiriye açık olacağız ama kendi subjektif yargılarını da bizlere dayatmaya çalışanlara aldırış etmeyeceğiz. Böylelikle de seyir kalitemizi artırmış olacağız. Bunu yapabilmemiz için 4 noktadan bahsedebilirim. Bunlardan ilki yeni deneyimlere de açık olmak şartıyla, yani sadece kendi yankı çemberimizin içerisinde kalmayarak mukayeseli film izlemek. İkincisi de edebiyat, tarih, sosyoloji, psikoloji, politika, felsefe gibi değişik kaynaklardan da faydalanmak. Bazı filmleri zaman geçtikçe yeniden izlemek ve oluşan yeni altyapımızla o filmleri tekrar değerlendirmek üçüncüsü diyebilirim. Dördüncüsü ve sonuncusu da artık eleştiri mi dersiniz, yorum mu dersiniz, açıklama mı dersiniz bilmem ama bu filmlerle alakalı okumak, izlemek ve dinlemek. Bu bağlamda ben de beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve her zamanki gibi kaliteli seyirler diliyorum.